Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aloe vera nasıl çoğaltılır ve nasıl yavru elde edebiliriz aloe veradan bundan bahsedeceğim. Neredeyse günümüzde en çok duyduğumuz bitkilerden. Bunun aslında birçok nedeni var tabii ki ama en önemli nedenleri yanıklara çok iyi gelmesi, yaralara çok iyi gelmesi, cilt bakımında kullanılıyor olması, kozmetik ürünlerinde neredeyse baktığımız zaman hayatımızın her alanında artık çok faydalı olduğu için birçok yerde kullanılıyor. Haliyle de böyle olunca herkes artık evinde aloe vera bunlar için yetiştiriyor. Ve böyle olunca da aloe vera ile ilgili birçok soru geliyor. Aloe veram neden büyümüyor? Neden yavru vermiyor? Neden çoğalmıyor? Ya da aloe verayı nasıl sulayabilirim? Aloe verayı nasıl yetiştirebilirim diye birçok soru geliyor. Bu videoyu sizin bütün sorularınıza cevap olacak nitelikte çektim. Şimdi size aloe veralarımı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu aloe veralarım daha önceki videolarımda aslında sizlere gösterdiğim ve paylaştığım videolar. Sizin de gördüğünüz gibi çok kısa sürede büyüdüler. Bakın şu aloe veramı göstermek istiyorum. Bakın anaç hemen aloe veramın altında yeni 4 tane aloe veram oluştu. Bakın daha çok küçükler. Daha önceki videomda aslında 2 tanesi çıkmıştı, size göstermiştim. Şimdi 2 tane daha yavru verdi. Görmek üzere olduğunuz gibi bu saksım aslında çok da büyük bir saksı değil aslında. Ve yanında bakın 3 tane de daha önceden çıkıp ve büyüyen yavru aloe veralar var. İlk kuru mayalı tarifi paylaştığım zaman bu saksıyı size göstermiştim. Bu saksım güneşte çok fazla kaldığı için içindeki jeller boşalmış ve giderek çürümeye başlamıştı. Bakın görüyorsunuz yeni yapraklar, yeni yavrular ve yeni dallar verdi. Bu da aslında aloe veramın kısa sürede ne kadar geliştiğini gösteriyor. Yaklaşık olarak 2 ay önce çok daha farklıydı. Şimdi ise gayet sağlıklı ve yavru verebilen bir aloe vera oldu. Aloe veralarınızın yapraklarının jelinin boşalmasını istemiyorsanız, renk değişimi istemiyorsanız, üzerinde kahverengi lekeler oluşmasını istemiyorsanız yapacağınız en önemli işlem kesinlikle aloe veralarınızı güneşe koymamanız gerekiyor. Aloe veralar güneşi çok fazla sevmezler. Güneşte kaldıkları zaman hemen renkleri sararır ve içindeki jeller boşalır. Bu en çok sormuş olduğunuz sorulardan bir tanesi. Bakın gördüğünüz gibi evde gölge bir yerde kaldıktan sonra bu şekilde gayet sağlıklı bir aloe vera oldu. Şunu da belirtmek istiyorum. Bana en çok sorduğunuz sorular arasında aloe vera kışın evde büyür mü diye. Ben zaten aloe veralarımı evde büyütüyorum ve aloe veralarımın hepsini direkt güneş değil ama gün ışığı alan bir yerde tutuyorum. Yani hepsi pencere kenarında aloe veralarım. İkinci nokta ise aloe veraların kesinlikle çok sulanmaması gerekiyor. Aloe veralar suyu kesinlikle sevmezler. Çok az su vermeniz gerekiyor. Fazla su aloe veralarınızın kökünü hemen çürütür ve ölmesine sebep olur. Aloe veralarım neden çürüyor diye soruyorsunuz. Bunun en önemli nedeni çok su vermenizden kaynaklanıyor. Aloe veralarınıza bulunduğunuz şehre göre yaklaşık olarak yani 10 ile 20 gün arasında su vermemeniz gerekiyor. Bu aloe veram ilk videoda paylaştığım aloe vera. Bakın fotoğrafta göründüğü gibi cansız ve çok küçüktü. Bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar eğer büyüdüğünü merak ediyorsanız size söyleyeceğim en önemli nokta kesinlikle aloe veralarınıza az su vermeniz. Zaten kışın aloe veralar suya çok fazla ihtiyaç hissetmezler. Benim gibi eğer soğuk bir yerde yaşıyorsanız ben mesela 20 günde bir toprağı kuruyuncaya kadar kesinlikle su vermiyorum. Ve üçüncü nokta ise eğer bol yavru vermesini istiyorsanız mutlaka aloe veralarınızın saksısını dar ve yüksek seçmeniz gerekiyor. Bakın bu aloe veramı görüyorsunuz. Çok fazla yavru vermedi fakat bakın daha yeni bir yavrusu çıktı. Fakat 4-5 ay gibi kısa bir sürede çok fazla boy attı ve çok güzel bir gelişim sağladı. Bunun nedeni ise seçmiş olduğum saksı. Saksınız eğer gördüğünüz gibi ince ve uzun olursa aloe veranız ne yapar? Hemen boyatar ve gelişimi sağlar. Bu da aloe veranızın gelişmesi için en önemli noktalardan bir tanesi. Bakın eğer aloe veranız buradaki gibi eğer bu şekilde gelişiyor, boy veriyorsa bu aloe veranın yavru vermemesi gayet normaldir. Çünkü gücünü kendine harcar. Fakat şekilde gördüğünüz gibi bakın bu aloe veram mesela bol miktarda yavrusu var. Bu aloe veram da yine daha önceki videolarımda gördüğünüz aloe veradan. Bakın gördüğünüz gibi saksı yüksekliği daha kısa ve daha dar. Eğer
saksınız dar olursa aloe vera ne yapar? Strese girer ve strese girdiği zaman da kök yapmaya değil daha çok yavru vermeye başlar. Fakat aloe vera'nız strese girmezse daha çok gücünü köke vereceği için çok fazla yavru oluşmaz. Diğer bir nokta ise aloe vera saksı seçiminde dikkat etmemiz gereken alttan deliklerinin olması. Eğer alttan delikleri olmazsa vermiş olduğunuz suyu süzemeyeceği için ya fazla su verdiğiniz zaman suyu süzemeyeceği için kısa bir süre sonra aloe vera'nız çürüyecektir. Bakın saksı boylarının arasındaki farkı da size göstermek istedim. Bu şekilde saksıların arasındaki farkı dar olan daha çok kendini geliştiriyor, boyu uzuyor. Ama küçük olan daha çok biraz yavruya vermiş oluyor. O yüzden saksı seçimine mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer önemli bir nokta ise aloe veralarınızın saksısındaki yavrular büyümeden kesinlikle değiştirmeyin. Çünkü anaç yavrunun yanından ayrılan yavrular kısa bir süre sonra çürüyebilirler. Yeteri kök gelişimlerini sağlamadıkları için. O yüzden bir saksıda ne kadar çok aloe vera varsa aslında o aloe vera'nın daha fazla yavru vereceğini ve daha fazla büyüyeceğini işaret eder. O yüzden aloe veralarınızın saksısını değiştirmek için ya da yavru ayırmak için kesinlikle acele etmeyin. Bakın ben mesela bu saksının içindeki yavruları şimdi ayırmayacağım. İyice büyüdükten sonra ayıracağım ve tabii ki bu sırada yeni yavrular da bu saksı verecektir. Çünkü yeri daraldıkça strese girecektir ve strese girdikçe de daha çok yavru verecektir. O yüzden buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Sizler için yavru bir aloe vera'nın nasıl ayrıldığını göstermek istiyorum. Bakın bu diğerlerine göre biraz büyümüş. Aloe vera'nın kökleri çok küçük olduğu için hafif çektiğiniz zaman zaten hemen bakın ayrılıyor. Zaten çok küçük bir kökü var. Bu aloe veramızı uygun bir saksıya şimdi ekeceğim. Aloe veralarınızın hızlı büyümesini istiyorsanız ve bol yavru vermesini istiyorsanız mutlaka suyu süzen, geçirgen, hafif bir toprak seçmeniz gerekiyor. Bakın bu toprak perlit, Hindistan cevizi torfu ve diğer topraktan karışım yaptım ben. Ama siz eğer bir bahçe toprağına aloe veranızı dikerseniz bahçe toprağı suyu süzmediği için ve geçirgenliği de kalın olduğu için aloe veranız büyümeyecektir. Fakat bu şekilde torflu bir toprak seçerseniz aloe vera ekseniz hemen kısa bir sürede köklenecektir ve daha çabuk büyüyecektir. O yüzden seçmiş olduğunuz toprağa mutlaka dikkat edin. Suyu süzen bu şekilde torflu bir toprak olması gerekiyor. Ben bu saksıyı sadece size göstermek için bu şekilde ektim. Fakat sizler aloe veranızın boyuna göre daha küçük bir saksı tercih edin. Elimde olmadığı için bunu ben şu anda size göstermek için çekiyorum. Ve aloe veranızı bu şekilde bakın toprağını koyduktan sonra aloe veramızı sadece içine koyuyoruz ve kapatıyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum. Bakın yeni bir aloe vera aldığımız zaman mesela yapmış olduğumuz hatalardan bir tanesi ortam ısısına, ışığına tam ayarlamadan, alışmadan hemen su verip çürütüyoruz. O yüzden yeni ektiğiniz bir aloe veraya ve dışarıdan getirdiğiniz bir aloe vera'ya kesinlikle hemen su vermeyin. En az bir hafta yeterince ortamına alışmasını bekleyin ve bir hafta sonra ilk suyunu verebilirsiniz. Aloe veranızın bu durumda daha iyi geliştiğini ve ortamına alıştığını göreceksiniz. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Yeni aldığınız bir aloe verayı kesinlikle saksısını hemen değiştirmeyin. Çünkü saksı değiştirdiğiniz zaman hemen aloe veralar çürüyebiliyorlar. O yüzden yeni almış olduğunuz aloe veranın en az bir yıl saksısında bir problem yoksa aynı saksıda kalmasını tavsiye ederim. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı, gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.